Hepinize merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Diablo 4 sezon 6. Ekstradan Diablo 4'te genel olarak böyle nasıl diyeyim püf noktaları, böyle bilmeniz gerekenler, o tarz bir video bu video. Yeni başlayanlar için güzel bir video. Oynayanlar için de güzel bir video. Aslında genel olarak güzel bir video. Öyle diyebiliriz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum ve hızlıca başlayalım. Şimdi ilk olarak sezon 6 ile beraber şöyle bir durum var arkadaşlar. Buradaki şu homurdanlık metalikleri bu eşya tedarikçisinden harcayabiliyoruz. Ve bu eşya tedarikçisi alacağınız şey, örnek veriyorum, benim hançer mesela. Hançer alırken bizlere unik item verme ihtimali var. O yüzden özellikle Speedborn oynayan arkadaşlar, bu kepeleke diye bir asa var ya, o asaya ihtiyaçları varsa gelip buradan işte asayı alabilir ve yani unik asa alma ihtimali var. Hemen bakalım. Hançer alıyorum. Unik hançer alabileceğiz mi? Şöyle direkt tek de unik hançer aldık arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yani bu şekilde alabilirsiniz. İstediğiniz bir unik var ve bulamıyorsanız bu şekilde bulabilirsiniz. Mesela eldivende de şöyle bir unik attı. Yani bu şekilde bulabilirsiniz arkadaşlar. Hani sezon 6'da unik item arayan arkadaşlar bu şekilde bulabilir. Şimdi gelelim diğer konumuza. Şunları yere atayım hocam. Bunlarla alakası var o yüzden. O yüzden yere attım. Biraz bekleteceğiz. Bakın. Şimdi itemler kayboluyor, gördünüz değil mi arkadaşlar? Bu yerde kaybolan itemlerin, yani isimleri kayboluyor ya. Yerde isimleri kaybolan itemlerin isimlerini göstermenin bir tuşu var. Klavyede alt tuşuna basarsanız itemlerin hepsi açığa çıkar arkadaşlar. Bunu çoğu kişi bilmiyordur. Belki bilenler de vardır, bilmiyorum. Şimdi alt tuşuna basacağım. İtemler direkt açığa çıkacak. Gördünüz. Direkt itemler hemen görünür hale geldi. Hani örnek veriyorum, çok kalabalık bir ortam olur, savaşta olursunuz, itemler kaybolur. Özellikle istediğiniz bir item vardır, kaybolmuştur. Alt tuşuna basarsanız itemlerin ismi geri gözükür. Şimdi gelelim diğere. Oyundaki ping FPS değerimizi görebiliyoruz arkadaşlar. Onu da hemen şöyle göstereyim. Kendimi kapatmam lazım onun için. Şimdi şu sol alt köşeye bakın arkadaşlar. Hiçbir şey yazmıyor. Orada CTRL ile R yaparsanız bakın kare hızım yani FPS değerim burada çıktı. Tekrar CTRL R yaparsanız ping değerinizi görürsünüz arkadaşlar. Oyundaki FPS'inizi veya ping değerinizi görmek istiyorsanız CTRL R'ye basarak görebilirsiniz veya kapatmak istiyorsanız tekrar CTRL R basarak kapatabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer konumuza, sezon 6 ile alakalı yine opaller. Arkadaşlar bu opalleri açıkçası önemini kimse önemsemiyor. Çünkü çoğu kişi gidiyor pit yapıyor. Örnek veriyorum, Helltide yapıyor veya Cehennem Ordular yapıyor. Şu yeni gelen sezon etkinliğini yapan vardır. İllaki vardır ama azdır. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Neden? Şimdi bu opaller bildiğiniz üzere yeni etkinlikten düşüyor arkadaşlar ve bu opallerdeki verdiği özellikler, mesela şu özellik: düşmanlardan düzenli olarak ilave altın alırsınız diyor. Burada diyor ekstradan işte boss çarpma malzemesi, cehennem orduları pusulası, işte pit taşı alırsınız diyor. Silahtar taşı dediği şu arkadaşlar. Kafanız karışmasın, şu silahtar taşı. İşte bunu alırsınız falan diyor. Şimdi bu opaller ekstradan %15 X veriyor bize. Bu çok muazzam bir oran bu arada. Ekstradan bize item kazancı sağlıyor ve bunu hemen size bir videoyla açıklayayım arkadaşlar. Şimdi ben burada Opalim aktif. Şurada görüyorsunuz. Nerede o? Şurada bak, görüyorsunuz. Opalim aktif. Burada boss kesiyorum. Hemen şöyle videoyu durduralım. Bakın.
Opalim aktif ve bu opaldeki özellik işte patronlardan, elitlerden işte boss malzemeleri düşer. Cehennem ordular pusularısı düşer. Ekstradan silahlar taşı düşer özelliği var. Şimdi siz bu opali sürekli aktif kullanırsanız her kestiğiniz elit demeyeyim de kestiğiniz elitler, kestiğiniz bosslardan boss materyali bu şekilde atar arkadaşlar. O yüzden boss materyalleri arıyorsanız bu iksiri sürekli aktif kullanırsanız çok rahat şekilde boss materyalleri kasabilirsiniz. Bu arada şey videosuydu, hani örnek video, Pit 65 döndüğüme bakmayın. Opaller bu yüzden önemli. Opalleri dikkate alın bence. Hani bir tavsiyemdir. Bu arada bu videonun sonunda bir tane sorum olacak. 10 puanlık bir sorudur. Yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum. Bu konu hakkındaki düşünce ve yorumlarınızı bekliyorum. Neyse devam edelim. Kurtarma parşömeni ve tavlama. Arkadaşlar kurtarma parşömeni hemen şöyle açıklayayım sizlere. Örnek veriyorum. Üstünde item var mı? Var. Mesela ben bu iteme tavlama attım. Şu diğer tavlamasını da atayım. Tavlama attım. Haklarım bitti. Tamam mı? Haklarım bitti öyle sayın. Ve itemi çöpe atmıyorsunuz. Burada bir tane kurtarma parşömeni var arkadaşlar. Bu kurtarma parşömeniyle dur hakkı bitirmem lazımmış. Özür diliyorum. Bitirelim. Oğlum güzel eldivenmiş lan. Puh. Baksaydım keşke eldivene, neyse. Tamam şimdi bitti. Bunda tavlama hakkımız bitti arkadaşlar. Şimdi bu kurtarma parşömenine sağ tık yaparak bu iteme geldiğimiz zaman zaten burada yazıyor. Tavlama 0'a 5. Burada bastığınız zaman tavlama hakkınız yine 5'e 5 olur. Ama şöyle bir sorun var arkadaşlar. Onu da bilgilendirmiş olalım. Yine harcıyorum. Ananı fazla çıktım. Yine harcıyorum. Tavlama hakkım yine bitti. Örnek veriyorum yine gelmedi. O kadar şanssız bir insanım. Attım 8 tane 10 tane tavlama attım yine getiremedim istediğim özellikleri. Eğer tekrar benim kurtarma parşömenim var diyorsanız, ona güveniyorsanız güvenmeyin arkadaşlar. Çünkü sadece bir kere item kurtarabiliyoruz. Yani bir kere tavlamasını sıfırlayabiliyoruz. Başka şekilde sıfırlayamıyoruz arkadaşlar. O yüzden bunun bilgisini vermiş olayım. Çünkü bu önemli bir şey. Sonuç olarak şey rahatlığı olmasın. Hani kurtarma parşömenim var. Ben işte sürekli sıfırlarım itemi yok arkadaşlar. Ve bu kurtarma parşömeninde cehennem ordularını yaptıktan sonraki sandıktan alabilirsiniz. Ekstradan kuledeki işte sandıktan elde edersiniz. Şimdi bir de ekstradan mağazadan elde edersiniz bunu. O mağazaya geleceğim. Geleceğiz o mağazaya. İtem büyüleme. Arkadaşlar item büyüleme çoğu kişi biliyordur. Ama ben bilmeyen arkadaşlar için göstermek istiyorum. Şimdi biz örnek veriyorum, bize bir özellik lazım. Tamam mı? O özellik örnek veriyorum can mesela. Ama iteme can gelip gelmediğini bilmiyoruz. Burada sağ üstte olası ekleri görüntüle diye bir ek seçenek var. Bu ek seçenekte bu eldivene hangi özellikler gelecek hepsini burada gösteriyor arkadaşlar. O yüzden buradan bakarak hangi özelliğe ihtiyacınız var veya hangi özellik bu itemde var yok onu buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geldik sezon 6 Diablo 4 sezon 6 mağazalara. Şimdi mağazadan kastım bizim kule açık değil mi bu rokta? Değil. Durun hemen diğer çara geçeyim. O zaman şöyle yapalım. Şöyle dursun bu. Diğer çara geçelim.
Bu arada Rogue, yani bilemedim arkadaşlar, Rogue'un build'ini yaptım da beni tatmin etmedi ya. O Rogue'a güzel bir build ben kendim yapacağım, aklımda bir şey var. Güzel bir build yapacağız Rogue'a. Şimdi geldik sezon 6 mağazalara. Oğlum bu kule yine yok. Ya oğlum, Dünya Akademisi zordaymışım ya. Hı. Bir de ekstradan şunu söyleyeyim arkadaşlar. Dünya kademeniz neyse, bosslar, elitler, moblar, girdiğiniz zindanlar, girdiğiniz cehennem orduları neyse, dünya kademenizde neyse odur arkadaşlar. Seviye sistemi yok. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Şimdi geldik buraya. Paralı askerler bölgesinde, burada ortada bir tane Fire diye, şu bizim abimizin kızı. Burada bir mağaza sistemi var arkadaşlar. Bu mağaza sisteminde burada eğer ya paralı askerlerin hepsinin seviyesini en yüksek seviye yaparsanız buradaki malzemedeki gelecek şeyler de o kadar güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi mesela burada diyor ki hurda zulası malzemesi diyor. 35 işte paralı asker parasına alabilirsiniz diyor. Alalım. Burada da ücretsiz burayı yenileme hakkımız var. Şöyle bastığımız zaman burada mesela hareket yüzü zulası diyor. Bize işte hareket aspektinin şeylerini verecek. İtemlerini verecek. Burada da mesela boss çağırma sandığı verecek. Burada yine artı basma malzemesi verecek. Ve 100 para birime tekrar sıfırlayabiliyorsunuz arkadaşlar burayı. Aspekte ihtiyacınız olur. Malzemeye ihtiyacınız olur. Şu peti kapatayım. Görün en azından. Böyle bunları açarak böyle artı basma malzemelerini alabilirsiniz. Ondan sonra boss malzemelerini alabilirsiniz. Şöyle. Ekstradan farkındaysanız bir tane aspekt almıştık. Hareket aspekti diye. Bu şekilde de hareketle alakalı oyundaki karakterin aspektleri neyse farklı farklı aspektler sizlere veriyor arkadaşlar. Buradan da aspektinizi elde edebilirsiniz. Şimdi gelelim diğer mağazamıza. Diğer mağazamızda kulede arkadaşlar. Bu kuledeki mağaza gerçekten yani güzel mağaza. Öyle diyeyim sizlere. Ve buranın mekanı benim çok hoşuma gidiyor arkadaşlar ya. Şey sıfırlanmış, kule sıfırlanmış. Neyse bir kule yaparız bugün yayında. Bu arada akşam yayına buyurun gelin. Şimdi kuledeki mağazaya geldiğimiz zaman bu kuledeki mağazadaki şeyler işte genellikle kulede kullanılıyor bu parşömenler. Ekstradan nasıl diyeyim sizlere, iksirler var. Tütsüler var. Bu tütsüleri, iksirleri kule haricinde de kullanabilirsiniz. Ve gerçekten güzel şeyler veriyor buradaki tütsüler falan. Ondan sonra bir de zulalar var arkadaşlar. Sandıklar var. Bu sandıklarda yine aynı şekilde eşsiz ihtimal taşıyan teçhizat diyor. Sizin için bir tane alayım bunu. Ondan sonra burada yine artı basma zulası var. Burada yine mücevher zulası var arkadaşlar. Ve burada ekstradan kostümler var. Silah kostümleri var. Bu silah kostümlerinde tabi bedeli biraz ağır. Çok paralar istiyor ama buradan da bu kostümleri satın alabilirsiniz. Bu hisar parasını da farmlamak için kule yapmanız gerekiyor. Kulenin sonunda veya her işte kısım kısım bölümlerin sonunda sizlere sandık veriyor. O sandıkları açınca da hisar parası çıkıyor arkadaşlar. Paralı askerin de parasını da şu şekilde açıklayayım. Benim niye normal askerim yok lan? Neyse dur. Bunun da şöyle uyuma tıkladığınız zaman bakın burada sürekli o paralı askerle farm yaptığınızda şey yaptığınızda burada 100 solgun işaret para birimini sizlere veriyor. Şöyle 100 aldım, 200 aldım, 300 aldım, 400 aldım. Ve şuradaki her tecrübe puanı dolunca burası sonsuz şekilde para birikebiliyor arkadaşlar.
burası da bu şekilde. Şu sandığı da açayım şöyle sizlere. Buradan da yine eşsiz silah, teçhizat şeyi aldık ve onlar da çıktı arkadaşlar. Mağazalar bu şekilde. Bir de bu kuledeki yaptığımız en sondaki sandık var ya arkadaşlar. Şu sandık. Bu sandıktan ben biriktireceğim. Ve bu sandıktan Uber düşme şansı var. Yani öyle söylediler. Ve bu sandıktan biraz biriktirdikten sonra videoda beraber açacağız bu sandığı. Bakalım neler açacak göreceğiz. Haftada bir kere sıfırlanıyor bu ama hallederiz. Sıkıntı yok. Şimdi gelelim 10 puanlık soruya. Video çok uzun oldu ya. Neyse. Şimdi arkadaşlar size 10 puanlık soru. Tütsüleri almamış mıyım? Çanta nerede? Şimdi bu tütsüleri bastığımız zaman şöyle ayrı ayrı basıyoruz ya tütsüleri. Bu arada bu tütsülerin kademesi var. O yüzden ayrı ayrı şekilde basabilirsiniz. Burada yazıyor. Bu bir tip 2 tütsüsüdür. Bu tip 1 tütsüsü, bu tip 3 tütsüsüdür. Buradan alttan bakarak görebilirsiniz. Şimdi size sorum şu. Ben bu 3 tütsüyü bastım. Bunların her biri bana %5 tecrübe puanı kazandırıyor. Öyle yazıyor. Ama burada ayrı ayrı bastım ve bunlar bana %15 tecrübe puanı kazandırıyor mu, kazandırmıyor mu? Bir de şunu söyleyeyim. Aynı anda her tipten yalnızca bir tütsü etkin olabilir ve tecrübe bonusu diğer tütsülerle birikmez diyor. Bunun hakkında yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Zaten buraya kadar izleyen arkadaşlar varsa yorumu yazar diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yararlı bir video olduğunu düşünüyorum. Allah'a emanet olun. Dikkat edin. Akşamdan yayınlara buyurun gelin. Hoşça kalın.